Alternatif bir gelecekte dünya nüfusunun aşırı artışı yüzünden gezegen büyük bir ekolojik çöküşe sürüklenmiştir. Bu küresel kriz üzerine hükümetler radikal bir karara varır. Nüfusu kontrol altına almak için gönüllü ve zorunlu ötenazi programları uygulamaya konur. Amerika Birleşik Devletleri bu doğrultuda Vatandaş Strateji Departmanı yani DOGS adıyla bir birim kurarak gönüllü ötenazi yoluyla nüfus azaltımına başlar. Programa gönüllü olarak katılan vatandaşların hayatına barışçıl yöntemlerle son verilecek ve ailelerine $250.000 tazminat ödenecektir. Bu fırtınalı dönemde emekli bir haber spikeri olan Charles York, eşi ünlü şef Dawn Kim ile birlikte lüks malikanesinde 4 yetişkin çocuğunu özel bir akşam yemeğine davet etmiştir. Charles'ın çocukları farklı hayatlar sürmektedir. En büyük oğlu Jared, tartışmalı görüşleriyle tanınan bir antropolog, kızı Rachel, büyük bir ilaç şirketinin zor durumdaki CEO'su, diğer kızı Ashley, kariyerinde zorlanan bir aktrist ve en küçük evlat Noah ise bağımlılıktan yeni kurtulmaya çalışan evlatlık oğludur. Aileye ayrıca Rachel'ın ergenlik çağındaki kızı Mia da eşlik etmektedir. Herkes toplandığında Charles sıcak bir konuşma yapar ve uzun zamandır aileyi ihmal ettiği için özür diler. Ancak bu buluşmanın asıl amacı çok daha ciddidir. Charles, herkesi sessizce süzdükten sonra kendisi ve eşi Dawn'ın DOGS'un gönüllü ötenazi programına katılmaya karar verdiklerini açıklar. Bu sözler masada adeta bomba etkisi yaratır. Rachel öfkeyle anne ve babasına tepki gösterir. Jared da itiraz eder. Ailelerinin ayrıcalıklı konumu sayesinde böyle bir fedakarlığa gerek olmadığını savunur. Fakat Charles kararlıdır. Hükümet her aileden en az bir kişinin ötenaziye katılmasını şart koşmuştur ve o, çocuklarından birinin kura ile ölmesini asla istememektedir. Kararının tek sebebi onları korumaktır. Tartışma sürerken anne Dawn üzerindeki baskıya daha fazla dayanamaz ve kimseye fark ettirmeden evden kaçar. Charles kısa süre sonra eşinin ardında bıraktığı notu bulur. Dawn son anda fikrini değiştirdiğini ve ailesinden özür dileyerek gitmek zorunda kaldığını yazmıştır. Bu beklenmedik gelişmenin hemen ardından kapıda DOGS ekibinin görevlisi Bob belirir. Charles'ın ötenazi randevusunu tam da bu akşam aile huzurunda gerçekleştirmek üzere planladığı ortaya çıkar. Eşinin yokluğunu fark eden Charles, Bob'tan işlemi ertelemeyi rica eder. Ne var ki Bob, iptal talebi karşılığında aileye ait mal varlığının dondurulacağını ve Charles'ın kamuoyuna bir hain olarak damgalanacağını ima eden evraklar gösterir. Bu örtülü tehdit karşısında Charles'ın yüzü solar. Ailesini korumak için başka çaresi kalmadığını kabullenir ve prosedürün tek başına devam etmesini ister. Çaresiz bakışlar arasında Charles yatak odasındaki yatağına uzanır. Çocukları çevresinde toplanmıştır. Bob ona ilaç enjekte ederek Charles'ı sakin bir uykuya daldırır ve kısa sürede yaşlı adam son nefesini verir. York ailesi babalarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken Bob ekibiyle birlikte Charles'ın bedenini odadan çıkarır. Fakat Bob'un görevi henüz bitmemiştir. Sert bir ifadeyle yasal olarak ikinci bir gönüllüyü daha teslim almak zorunda olduğunu bildirir. O gece 2 kişinin ötenaziye girmesi planlandığından Dawn'ın yokluğunda aileden başka birinin onun yerini alması gerekecektir. Bu haberle York kardeşler bir kez daha şoka uğrar. Noah öfkeyle karşı çıkar ve Bob'u evden kovmaya kalkar. Ancak bir anda içeri doluşan silahlı DOGS ajanları onları durmaya zorlar. Bob aileye sakin ama ürpertici bir üslupla 2 saat süre tanır. Bu süre sonunda kendi aralarında birini seçip teslim etmezlerse kurayla rastgele birini seçeceklerini söyler. Ardından masum Mia'nın bu işlemden muaf olduğunu belirtip genç kızı güvenlik gerekçesiyle dışarıdaki araca alır. Bob son olarak malikanedeki tüm iletişimin kesildiğini ve ailenin özel hayatlarına dair her şeyi bildiklerini ima ederek kardeşleri iyice köşeye sıkıştırır. Evde 4 kardeş ölüm kararını vermek üzere baş başa kalır. Kardeşler kim ölecek kararını veremeyince birbirlerine düşmeye başlar. İlk olarak Jared, gönüllü olması gereken kişinin Noah olduğunu söyler. Noah'nın evlatlık olduğunu, aileye yük olup pek çok hata yaptığını, hatta bir kazada birinin ölümüne yol açtığını acımasızca dile getirir. Bu sözler Noah'yı derinden yaralar. Genç adam henüz ölmek istemediğini, babalarının fedakarlığının da onların yaşaması için olduğunu hatırlatıp yalvarır. Ancak korku ve panik içindeki Rachel bıçağa sarılıp aniden Noah'ya saldırır.
Noah son anda geri çekilerek bıçak darbesinden kurtulur. Rachel hırsla Ashley ve Jared'ı ikna etmeye çalışır. Onu öldürürlerse mirastan paylarına düşecek miktarın artacağını söyler. Noah ile Ashley'nin arasında çocukluklarından gelen bir bağ vardır. Ancak Ashley de Noah'ya sırt çevirir. Ev bir anda savaş alanına döner. Üç kardeş ellerine saldıracak bir şeyler alıp Noah'nın etrafını çevirirler. Noah hala biz bir aileyiz diyerek onları durdurmaya çalışsa da kimse oralı değildir. Başka çaresi olmadığını gören Noah onlardan önce saldırıya geçer ve önce bastonu Jared'ın karnına vurur. Ashley'i bir kenara savurur, Rachel'a da kafayı gömer. Canını kurtarmak için odalardan birine kaçar. Tam kapıdan gireceği sırada Rachel'ın arkasından fırlattığı bıçak sırtına saplanır. Noah içeride sırtındaki bıçağı çıkarır. Odada otururken aklına kız arkadaşı gelir. Mesaj atıp ondan yardım ister. Dodge birimi şebekeyi engellediği için mesaj gitsin diye telefonu da dışarı atar. Biraz zaman geçtikten sonra odadan çıkmaya karar verir. Kendini korumak için önce sandalyenin ayağını sopa niyetine yanına alır. Sakince aşağı kata inip mutfağa gider. Metal bir tepsiyi zırh niyetine karnına koyar. Sonra usul usul evi gezmeye başlar. Ortam sakin görünmektedir. Ashley'i bir kapının arkasında saklanırken savunmasız bir şekilde yakalar. O her ne kadar sırt çevirse de Noah ona hala değer vermektedir. Diğerlerine karşı korumak için arkasına geçmesini ister ve koridora doğru giderler. Koridorda Ashley onun ilgisini çocukluk fotoğraflarına çeker. Noah fotoğrafla ilgili anılara dalmışken bir anda Rachel ve Jared ortaya çıkar. Rachel Noah'nın elini tornavidayla kapıya çakar. Jared da üzerine çullanır. Noah canı yansa da ikisini de yere serer. Tornavidayı çıkarmak için Ashley'den yardım ister ama Ashley oradan kaçar ve onu ikinci kez yüzüstü bırakır. Noah tornavidayı çıkarıp peşindeki Rachel ve Jared'dan kaçarken de sopayla kafasına vurup onu bayıltır ve yine sırtından bıçaklar. Noah nihayet etkisiz hale gelmiştir. Jared onu iyice savunmasız hale getirmek için kabloyla bağlamaya çalışır. Rachel da mutfaktan 3 bıçak getirir. Jared ve Ashley onu kendileri öldürme konusunda isteksizdir. Rachel ise soğukkanlı, duygusuz tavrıyla onları ikna etmeye çalışır. Ashley, Noah'nın ihanet ettiğini anladığındaki bakışından duyduğu utançtan bahseder. Onlara göre hayatta kalmaları için işlerinden biri ölmek zorundadır ve bu kişi Noah'dır. Kendilerini böyle avutup son darbeyi indirmeye hazırlanırlar. Üçü birden bıçakları havaya kaldırır. Tam saplayacakları sırada malikanenin dışında çalmaya başlayan korna onları durdurur. Noah'nın kız arkadaşı Grace gelmiştir. Dışarıdan Noah diye bağırışı, iyi olup olmadığını soruşu duyulur. Üçü de bıçakları bırakıp kapıya giderler. Dışarı çıktıklarında Grace'i eve girmesine engel olan silahlı Dodge birimlerini telefonla çekerken bulurlar. York kardeşler onu görünce derhal kaçmasını ve yardım çağırmasını işaret eder. Grace geri dönüp koşmaya başlar fakat tam o anda bir görevli tetiği çekerek onu vurur. Grace acı içinde yere yığılır ve oracıkta can verir. Bu trajik manzara hem kardeşleri hem de dışarıdaki seslere uyanan Noah'yı derinden sarsar. Bob üçüne de eve girmelerini ve 2 saatin dolmasını beklemelerini söyler. Onlar da çaresiz tekrar eve girerler. Şok içindedirler. Rachel, Grace'in ölmesini kendileri için bir avuntu olarak görür. Jared'la birlikte Noah bilse zaten yaşamak istemezdi diyerek onu öldürerek aslında ona iyilik yaptıklarını söylemeye kadar götürürler işi. Noah'nın yanına geldiklerinde sadece kabloları bulurlar. Noah kablolardan kurtulup gizlenmiştir. O bununla da kalmaz. İntikam arzusuyla evin elektriğini keserek içeriği zifiri karanlığa boğar. Kardeşler panik içinde ne yapacaklarını bilemezken Noah bir gölge gibi ortaya çıkıp saldırır. İlk hamlede Ashley'i bıçaklayarak ağır yaralar. Rachel'ın da yanağına bıçak saplar. Yerde sürünmekte olan Ashley'i sırt üstü çevirip boğazını sıkmaya başlar. Ashley boğulmaktadır. Rachel delik yanağının acısından zar zor konuşarak Noah'yı durdurmaya çalışır. Ona babalarını hatırlatır. Babam ne düşünürdü demesi Noah'yı durdurur. Ashley'nin üzerinden kalkar. Rachel'ın yanına gelip delik suratına yapışır. Öfkeyle parmağını yaraya sokarak babasının adını ağzına almamasını söyler. Rachel, Ashley'i rahat bırakması için yalvarır. Kendisinin gönüllü olacağını söyleyerek onu ikna etmeye çalışır. O sırada evin başka bir köşesinde yatmakta olan Jared lafa karışır. Asıl onun gönüllü olması gerektiğini, hepsinden büyük olduğunu falan filan söyler işte. Ashley de demagoji hakkını kullanır. Anlayacağınız aile bağları yeniden yüklenir. Noah onların bu halinden etkilenmiş olacak ki hiçbirinin ölmesine gerek olmadığını söyleyerek onları susturur. Asıl suçluyu yani Bob'u durdurmalıdırlar. Hızla bir tuzak kurarlar. Bob yardımcılarıyla birlikte içeri girdiğinde kardeşler onu kandırmak için teslim olmuş gibi davranır. Ağır yaralı Ashley de yerde cansız yatmaktadır. Bob ve adamı yaklaşınca Ashley son gücüyle bir ajana bıçak saplar. Noah da Bob'u alt eder. Dışarıdaki güvenlik görevlileri rehin alınan Bob'u görünce silahlarını bırakmak zorunda kalır. Fakat bu arbede sonunda Ashley aldığı yaraların etkisiyle son nefesini verir. Bob sandalyeye bağlanır ve bu kez ötenazi iğnesi ona hazırlanır.
hazırlanır. Korkuya kapılan Bob, bir devlet görevlisini öldürürlerse ailelerinin hayatının kararacağını söyleyerek tehditler savurur. York kardeşler battı balık yan gider hesabı şırıngayı dayarlar Bob'a. Noah ilacı enjekte etmek üzereyken Bob son kozunu oynar. Anneleri Dawn'un hayatta olduğunu ve Dodge merkezinde tutulduğunu itiraf eder. Eğer serbest kalırsa Dawn'u sağ salim onlara kavuşturacağını ve yaşananları örtbas edeceğini vaat eder. Kardeşler buna çok ikna olmazlar. Bob çaresizlikten "Ben özel bir iş yapıyorum. Siz ise sadece her nefeste gezegeni kirleten insan dışkılarsınız. Ben ölmeyi hak etmiyorum, siz hak ediyorsunuz" der. Noah tam Bob'u öldürecek şırıngaya basmaya niyetlendiğinde ekran kararır. Haftalar sonra Noah bir konser salonunda piyano resitali vermektedir. Onu izleyenler arasında Jared, Rachel, Mia, Dawn gururla oturmaktadır. Televizyonda yayınlanan bir propaganda reklamında ise Bob'un yüzü belirir. Reklamda Ashley ve Grace'in gönüllü ötenazi programına katıldıkları ilan edilmektedir. Oysa gerçekte Grace vurularak öldürülmüş, Ashley de o dehşet gecesinde aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bob söz verdiği gibi bu iki kaybı gönüllü ölüm gibi göstererek York ailesini suçlanmaktan kurtarmıştır. Böylece acı dolu bir imtihanın ardından hayatta kalan aile üyeleri kayıplarının yasını tutarken Charles'ın uğruna kendini feda ettiği geleceği yaşayabilmektedir. Böylece film biter. Ne diyorsunuz? Düşüncelerinizi lütfen benimle yorumlarda paylaşın. Video ilginizi çektiyse beğenip paylaşmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız da lütfen abone olup kanala destek olun dostlar. Biliyorsunuz bizim başka motivasyonumuz yok. Buraya kadar izleyen dostlara ayrıca teşekkür ederim. Bir başka film özetinde buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.